Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün gündemimizde ezoterik astroloji var. Ve bu konunun uzmanı yine bizim öğrencilerimizden, Eksantrik İlimler Akademisi öğrencilerinden Elif Tanış konuğumuz olacak arkadaşlar. Yazdığı kitabından ve Sabian sembollerinden ve ezoterik astrolojinin derinliklerinden bahsedeceğiz. Bu yayınımızın içinde. Merhabalar Elif, nasılsın, iyisin? Hoş geldin. Merhabalar hocam, iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Umarım izleyicilerimiz de iyidir. Her şey yolundadır. Evet, nasılsın Elif? Nasıl gidiyor hayat? Vallahi hocam iyi gidiyor, keyifli gidiyor. Araştırmalara dayalı gidiyor. Bu araştırmaların sonucunda da birleştirdiğim bilgilerle bugün umarım sizlere faydalı bir şeyler sunmayı Evet. ümit ediyorum. Bu arada arkadaşlar, yayının başında da söylediğim gibi Elif'in bir kitabı var ve ezoterik güneş ve Sabian sembolleriyle ilgili. Bu videonun altına linklerini bulacaksınız. Oradan satın alabilirsiniz. Kitabın içeriğinde gerçekten enteresan. Yani dünyada ben bu şekilde bir birleştirme görmedim. Sabian sembolleriyle tarot kartlarındaki sembolleri ve astrolojinin tekniklerini birleştiriyor ve ezoterizmi birleştiriyor arkadaşlar. Elif arkadaşınız gerçekten enteresan. Kitabın içinde bana da teşekkür etmiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Elif, ya beni çok gururlandırdın. Evet, senin kitabından bir E, sunum hazırlamışsın. Şöyle bir şey, şöyle şey Küçük bir yapıyorum. sunum. Evet, Evet. Başlayalım hocam. evet, Öncelikle başlayabilirsin. teşekkür ediyorum sözü bana verdiğiniz için. Öncelikle tüm takipçileri ve astroloji meraklılarını tüm kalbimle selamlıyorum. Ve Güneş'in Sirius yıldızının hizalandığı, kavuştuğu, şu yüksek tezahür kapılarının açıldığı bu anlamlı günlerde ben de herkesin önünde Egzantrik İlimler Akademisi kurucusu değerli İlker Şahin hocama kitabımı tanıtma fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ederim. Burada sesim titredi. Hakikaten 2 yıldır sizinle astroloji yolculuğumuz devam ediyor. Evet, Hayatıma da hoş geldiniz ve yıldızları bana sizler tanıttınız. Değerli eşiniz Hülya Hanım da öyle. evet, Herkesin nezdinde burada gerçekten çok çok teşekkürlerimi sunarım hocam. Bugünkü bizim sizinle belirlediğimiz sağ olun konular arasında hem benim kitabım var hem de Güneş ve Sirius yıldızının hizalanmasını ifade eden SODEP ya da Soldis döngüsünü Türkiye haritası üzerinde de kısmen yani benim yorumlarımla sizin de değerli katkılarınızla değerlendireceğiz diye düşünüyorum. evet, Hocam öncelikle takipçi açısından güneşi de bir tanıtmak gerekir. Yani evet, astrolojik anlamında hem mitoloji anlamında güneşe baktığımızda birçok tradisyonda ışığın göklerdeki en yüce sembolü olarak görüyoruz. Yani evet, tüm kültürlerde değil mi hocam? Evrensel bir dil, bir güç, ihtişam. Sizler bize ilk başladığımızda temelde Aslan Burcu'nun değil mi arketipini anlatırken evet, güneşle bunu eşleştirmiştik. Kutsal olan anlamında. Bu manada baktığımızda sembolizması krallar, liderler, yöneticiler, idareciler güneş ile ilgili. evet, Hocam aslına bakarsanız güneşin derinlik psikolojisinde anlamı da bilinç, zihin, ışıldamak ile ilgili. evet, Hatta mitolojisine baktığımızda yine fobios kelimesi karşımıza çıkıyor. Bu ne demek? Işıldayan anlamına geliyor. Bir insanın zihninin ışıldayabilmesi için, kalbinin de ışıldayabilmesi için bilgiyi araması gerekiyor. Güneş bilmekle de alakalı. Tabii ki burada bilmekteki kastımız nedir? İrfan anlamında. Yani ezoterik astrolojideki manası irfan kalple biliniyor. Ama gündelik bilgi ya da bilimsel bilgi aslında akılla biliniyor. Deriz ya hani ilim irfan sahibi. Mesela evet, çok güzel evet, bir kelimedir. Bu insan demek ki hem aklıyla bilmiş hem kalbiyle bilmiş. O yüzden astrolojideki sizlerin bizlere öğrettiği bilgilerle de eşleşen kavramlarla iç içeyiz. Biraz da mitlerden bahsetmek gerekir. Şimdi dünden bugüne uzanan simgeler yani kültürler arasında canlı bir şekilde yaşamımıza akan simgeler psişik güncelliğini yitirmeyen kavramlar. Görüntüler değişebilir ama işlevleri aslında hocam aynı. Bu yüzden tüm kültürlerde neredeyse güneşin de simgesine baktığımız zaman ihtişam ve gücün ana göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Mesela birkaç tane örnek verelim. Babil'de Şamaş diyeceğiz. Sümer'de Utu değil mi hocam? evet, Mısır'da evet, Ra.
Yunan'da Helios. Bunları sizin mitoloji derslerinizde ilk çalıştığım zamanları da hatırlıyorum. Çok Evet. anlamlıydı. Bugün bakın güneşi birleştirmem için bana ne çok anahtar kelime sunmuşsunuz. Evet. Burada da müteşekkiriz. Bütün öğrencileriniz böyle. Yani mitoloji Evet. bilmeden astrolojiyi yapmak işin eksik Evet. kanadıyla uçmak gibi. Yani kuşsunuz ama tek kanatlı uçuyorsunuz. Anahtar Mitoloji kelimeleri bilmediğimizde aynı şey. İlkokulda değil hani mi? bize hece kalıpları vardı ya, hani heceliyorduk Hı işte hı, hı Ali, hı. okula git. İşte oradaki o işte cümleleri birleştiremiyoruz. Anahtar kelimeleri bilmemiz Çok gerekiyor. doğru. İşte o Çok doğru. mitoloji aslında bize anahtar kelimeleri sunuyor ve oradaki arketipler, oradaki semboller Hı hı, aslında bizim hayatımızda olacak olan olasılıkların sembolleri olmuş oluyor. hı Yani o yüzden hı, gerçekten mitoloji çok önemli. hı hı. Oradaki semboller tamamen bizim hayatımızda o anda cuk diye oturuyor işte. Oradaki yorumlar da buradan geliyor. Bunun temeli buradan geliyor. Temeli evet hocam. Yani temeli bileceğiz ki, mitolojiyi bileceğiz ki astro sembolizm dediğimizde onun da içini rahatlıkla açabilecek bilgilerle ilerleyeceğiz ki ışıyacağız. Yani fobios Evet, olacağız. evet, Latince karşılığıyla. Şimdi güneşin bireylerde de bir takım asıl amaçları olmalı. Yani bunun adına biz ezoterik mahiyeti, anlamı diyoruz. Kişinin korkularını yenmesidir güneş hocam. Neden? Sizin hiç aklınıza şöyle bir şey geliyor mu? Korkusunu yenemeyen bir insan ihtişamlı olması. Mantık hatası. Bir insanın evet, ihtişamlı olması demek korkularından da arınması demek ve insanı da bilmemek korkutur. Bu evet. manada yani sadece bunu astrolojik gözle değil, içsel, psişik bir yani Freud bilinciyle Aden'le de baktığımızda insan psişesinden bahsediyoruz. Güneş ruhun ve bilincin rönesansı diyorum hocam ben. Kitapta aslında Aynen. anlatmak istediğim şey bu. Bu bir aydınlanma yolculuğu. Evet. Apollon güneş tanrısı mesela Finike dilinde ben notlarımın arasından da gidiyorum atlamamak için. Çünkü çok Evet. bilgilerle kucaklamak Kitabın istiyorum gerçekten takipçilerimizi. enteresan. Seni yani defalarca kere tebrik ediyorum Elif. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok Kitabın teşekkür içerisinde ederim. çünkü çok fazla detaya girmişsin ve neredeyse hiçbir şey kaçırmamışsın yani. Hocam yani gayretim bu ama güneşi Eee, kucaklamak çok zor. Yani burada artık biraz da Bu okuyucunun kitabın derin devamı merakına gelecek mi? bırakıyorum. Eee, Evet, evet, evet hayalim. Evet. evet. Ya inşallah yani Çalışıyorum. bunun için gerçekten yazarlık tecrübeni yani tecrüben var yani bu konuda güzel şey yapmışsın. İnşallah hocam. Derleme, mizanpaj, yani nerede ne anlatacağını falan çok iyi seçmişsin. Hı Gerçekten hı. bravo. Hayır, Çok şurası çok teşekkür ederim. enteresan. Eee, Yani Sabian sembolleriyle tarot sembollerini bir araya getirip bunu yani astrolojinin teknikleriyle bağlaştırıp içine ezoterizm katmak da yani bilmiyorum ben daha önce böyle bir şey görmedim, Elif. Yani, ben böyle bir Eee şey görmedim daha önce, tamam mı? Yani, doğru söylüyorsunuz hocam ama, şöyle, bildiğim kadarıyla yapısı gereği, bu bilgiyi ampirik olarak inceleyen zannediyorum ezoterik araştırmacı olarak ilkim. Yani bu ukalalık olarak addedilmesin ama, yani bir benzerine dahi ben de rastlamadım. Varsa da burada sizin çok takipçiniz var. Bilenler, yoruma yazarlarsa çok sevinirim. Kontak hâlinde olmak isterim. Çünkü bu bir araştırma Ben yolculuğu. görmedim. Ben de görmedim hocam ama belki Yani de şey, artacak. eee, yani aklın yolu bir ama bak oradaki Evet. bilgiler bu bilgilerle nasıl örtüşüyor görüyor musun? Evet, Aaa, evet. Yani Tabii, tabii sen tabii. kitabın yazarı olduğu için bu konuyu daha önceden keşfetmişsin. Aynı benim Evet, finansal astroloji ile teknik analiz kesinlikle. teorilerini birleştirdiğim Çok doğru. Siz de dünyada yani tek yapıyorsunuz bunu. yani bunu oradan tutup oradaki bilgilerle birleştirip ortaya astro trading çıkardığım gibi çok Evet. enteresan şeyler çıkarmışsın. Yani valla Elif, seni kutluyorum gerçekten Çok defalarca teşekkür kere. ederim. Evet, Hocam devam yani et. Seni çok dinlemek çok istiyorum. mutluyum. Eksik olmayın. Seve seve hay hay. Şimdi Apollon dediğimizde hocam Yunan'da bir biliyorsunuz arketip Evet, güneş tanrısı ama Finike dilinde karşımıza Ap-Olen ayırdık şimdi kelimeyi. Bu baba demektir. Evrensel baba demektir. Ne kadar ilginç değil mi? Yani evet. güneş baba, kudret, irade, eril güç. Aynen. Anneye de biz ne diyorduk? Dişil olan. Bu ikisinin birlikteliğinden aslında beşer doğuyor. Yani dünya doğuyor. Bu Hı hı. ikisinin kozmik evliliğinden dünya dediğimiz beşeri sistem ortaya çıkıyor. Burada da bizim anlamamız gereken derinsel psikolojide güneş ve ay arketipinin insan üzerindeki aslında simya değeri.
Biz burada yine kendimizi arıyoruz. Aslında benim kitapta anlattığım o erginlenme hikayeleri, Sabian sembollerinin 360 derecedeki her bir dereceye gelen resim, ses, fraktal yapısı, örneğin benim 9 derecedeki boğadaki bu ses öbeğini anlamam, yaşam yolculuğunda da nereye gittiğimi, nereye varmam gerektiğini bana ifade ediyor. Bu çok değerli bir bilgi. İnsanlar hayatlarında menzil arıyorlar hocam. Yani o kadar karmaşık bir dünyada yaşıyoruz ki, takdir edersiniz. Bir menzil, bir anlam arıyoruz. Siz bunu mesela finansal astrolojide bu yolu buluyorsunuz. Sizin yolunuz bu. Ve aynı zamanda öğrencilerinizi yetiştirmek. Bizlerin yolu sizler gibi bilgi insanlarla. Bakın bir kitap çıktı, sizler bizi yetiştirdiniz. İşte bu bir menzil, bu bir yolculuk. Oradaki anlamın bana anlattığıyla ben bu kitabı yazdım. Bu merak bana oradan geldi. Belki bugün kitabı alanlar da kendi Sabian sembollerini farklı bir dille, farklı bir literatürde okuduklarında onlara bir ışık tutacak. Benim de gayem buydu zaten yazarken. Elif, şöyle bir araya girip bir şey sormak istiyorum. Lütfen, lütfen buyurun. Elif, şimdi izleyicilerimiz çoğu bilmiyordur mutlaka. Çünkü Sabian sembolleri Türkiye'de çok bahsedilen bir konu değil. Hani biz daha çok burç yorumu falan, hani Başak burçları ne bekliyor falan. Biraz magazinsel tarafı seviyor Türkiye, yani doğru. dolayısıyla Sabian sembolleri nedir, değil nasıl mi? çıkmış, nereden gelmiş, kim, ne bu ya? Hemen Bana anlatayım. biraz hani Seve izleyicilerimize seve. bilgi verir misin? Evet. Seve seve. Oraya da Çok varacaktım ama enteresan bir hikayesi var çünkü onun da. Senden tabii. Hocam şimdi Elsa Wheeler çok eski bir spiritüelist ve öyle bir psişesi var ki ta bizi nereye götürecek? Babil'e, Göbekli Tepe'ye. Bugün Türkiye'nin coğrafyasındaki en önemli, değil mi? Şimdi Karahantepe açıldı, bir sürü yerler açılıyor. Bu 2018'den bu yana bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Elsa Wheeler bu spiritüelist hanımefendi, biraz yürüme rahatsızlığı olan da bir hanım. Öyle bir psişesi var ki metafiziksel sahaya hükmedebiliyor. Tabii Babiller çok daha eski, ya da Sabian sembolü dediğimizde çok eski bir zamana gideceğiz. Onların kültürleri çok çok ileride ve inanılmaz bir teoloji bilimleri var. Mark Edwin Jones bildiğiniz üzere bir astrolog ve o da ezoterik bir araştırmacı. Benim biraz ekol olarak takip ettiğim insanlardan biridir. Şimdi bu ikisinin ortak çalışmasına biz Sabian sembolleri diyoruz. Yani arkada iki tane önemli insan var. Bu bir. Peki Sabi topluluğu ne? Sabian arınan demek. Güneş de bizi arıtır ruhsal olarak. Sabian topluluğu eski tarot ve tarot sembollerini de kullanan çok ezoterik ve kadim bilgilere hakim Adem'in kitabı diyorlar. Hatta diyor ki Sabianlar, Adem bizim atamız. İlk insandan bahsediyoruz. Hatta diyorlar ki Adem'in kitabıyla ilgili bizde elimizde metinler var. İşte bu metinlerden yola çıkarak anlıyoruz ki Sabian sembolleri mitoloji, dua, ölüm ve ölüm sonrası ile ilgili bir takım enerjiye de sahipler. İşte Elsa Wheeler hocam onlarla psikik bir bağlantıya geçerek 360 derece zodyağımız, her bir derecede ilerliyor ya güneşimiz. Orada fraktal bir yapıyla resim, ses öbeği ve bir mesaj bırakıyorlar bize. Bilmiyorum basit anlatabildim. Ben biraz teknik konuşuyorum araştırmacı olduğum için, yani ama şöyle, izah edebildim mi hocam? Bir derece, her burcun bir derecesinde bir sembol var. O sembolü de bu iki kişi okuyor. Hatta gözlerini kapatıyor, anda aklına gelen şeyi birleştiriyor. İşte öbüksü onu tasdikliyor falan, böyle bir şey. Tasdikliyor. Sonra bir araya getiriyorlar. Yani 12 burç var. Her bir dereceye ait özel anlamlardan oluşan da semboller var. Yani güneşin bunun günlük yolculuğu. Değil mi? Güneş bize bunu veriyor. O yüzden zaten güneşi ezoterik olarak alıp da Sabian sembolleriyle birleştirdik. Neden? Güneş her gün o dereceye gidiyor hocam. Bir gün değil mi teknik olarak? Güneş yani Sabian sembollerini kutsuyor o gözle baktığınızda da. Sizin de güneşiniz bir derecede ve onun üzerinde de bir Sabian iletisi var. Bakın bu size özel bir ileti. İşte burada anlatmak istediğim mevzu da buydu hocam. Bilmiyorum, Sabian'a biz biraz hızlı girdik ama ben aslında önce güneşi anlatıyordum. Hiç önemli değil. Buradan da yakalamak güzel oldu. Sabian'ı, çünkü Sabian ne diyecekler şimdi? Hani... Tabii. Şimdi güzel oldu, anlaşıldı hocam. Evet. Şimdi yıllardır, bin yıllardır yine kültürler arasında çok canlı kalmış bir sembolü aşağı doğru çekmenizi isteyeceğim. Hani orada yuvarlak bir dairenin içerisinde nokta var hocam. Güneş sembolümüz. Güneş sembolü, evet. Size zahmet. Görsel de böyle size zahmet ettirdim. Bıraktım. Hakkınızı helal edin. Ben yani teknoloji özürlüsü, kütüphaneci bir insan olduğum için sizin yardımlarınıza her zaman ihtiyacım var. Şereftir. Evet. Estağfurullah hocam. Estağfurullah.
Şimdi hocam görüyoruz ki daire var değil mi? Dairenin ortasında bir nokta var. Evet, Bu nokta ne? Ben demek, ego, yaratılan demek. evet, Dairenin kendisi de yaratanın özü. Yani evet, bu ikisinin sonsuz beraberliği. Bin yıllardır bakıyoruz ki bu imge sonsuzluk kıvrımı diye geçiyor. Ouroboros diye geçiyor. Mısır kültüne gideceğiz şimdi hocam buradan. Sonsuz ve ebedi yaşamı biz hep bir daireyle sistemlemişiz. evet. Yani simgele Hı bu hı. bir döngü. Sonsuzluğa akıp giden bir hal. Buradan özetle anlamamız gereken şimdi ihvan-ı safaya da gitsek eğer ezoterizmden bahsediyorsak ben felsefe mezunuyum hocam. Yan Evet, dalım iktisat, ekonomi okudum ama ekonomiden de hiç anlamıyorum. Benim işim, gücüm felsefe ve tabii ki astrolojiyi yine derinlik psikolojisiyle Jungian yani ya da Aden bu yönden anlayabilmek ve insanlara buralardan bir şeyler aktarabilmek derdindeyim. İslam astrologları bize bu konuda çok yardımcı olacak. Eğer ki bizi dinleyenlerin arasında böyle derin okumalar varsa İhvan-ı Safa'yı çok çok iyi biliyorlardır. Yani muhakkak Elkin'de okumuşlardır, Muhittin Arabi'yi okumuşlardır ya da aklıma burada gelenlerden İbn Sina okumuşlardır. Bu simge bize şunu anlatıyor hocam. Rahmani bir enerjiyi, yüce yaradana, yani vahdeti vücudu. Yani evet, bu yaratımın ta kendisi ama merkezde de biz varız dikkat evet. edersek. Bakın Bir yine ben var neyle benden içeri. süpersiniz. Bir var Evet. benden içeri. Aynen Bir öyle. ben İşte o var benim içerideki içinde. Evet. evet buyursunlar. O Buyursunlar işte şey. lütfen. Evet. Lütfen. İçindeki işte ego, içindeki o benlik hissi ama işte seni yaratan şeyle birlikte oluşunu da temsil ediyor. Zaten şu sembol otomatik olarak geçmişte yani tarihi incelersek hep Tanrı sembolü Hı hı. olarak da nitelendiriliyor. Tanrı'nın Hı hı. yaratma gücü, yarattığı işte içinde mesela aslında bir sonsuzluk kavramı ama onun içinde bir nokta. O nokta bizi temsil ediyor. Bir Hı egoyu hı. temsil ediyor. Yani biz de kendimizi benlik olarak varlığımızı ortaya koyuyoruz. Ama Hı bu hı. varlığın arkasındaki gücü de temsil ediyor. Hı Ve hı. sonsuz bir kuşatmayı ve döngüden de bahsediyor. Yani sembol aslında çok basit görüyor musun? Yani bir Çok yuvarlak basit. var, ortasında bir nokta var. Yani ama bu Ya. bu sembol Sümer hatta belki de daha önceden bile geldiği biliniyor. Hı Yani bu hı. kadar basit belki de ilk bulunan sembol ya da yani insanlar ilk önce biliyorsun hani ilk önce işte güneş demişler ışık veriyor bizi aydınlatıyor. O Evet. olmazsa biz Hı hı. karanlıkta kalıyoruz. İlk önce Hı onu hı. tanrı ediniyorlar. Hı hı. Yani bir şey sonra bakıyorlar tekrar ay doğuyor, tekrar güneş geliyor. Yani bir döngü var sürekli. Yani gündüz oluyor, gece oluyor. Yani sürekli bir akış var. Sonra buradan işte mitolojide de bağlantılar, semboller de bu köklerden geliyor ve bunu sembolize ediyorlar. İşte mağara duvarlarına veya işte ne bileyim o dönemlerde gerçi mağara duvarlarına diyoruz ama Hı Eee, hı. şimdi geçmiştekiler mi çok akıllıydı, biz mi aptallaşıyoruz diye, Bu da tartışılır. bu da bir tartışma konusu. Yani mağara duvarları diyoruz da adamlar bizden daha zekiler. Yani, Çok doğru. çok enteresan bilgilere, sahipler ve biz o bilgileri şu an yapamıyoruz. Yani bilemiyoruz. Hatta yani Evet. şu anda bütün mimarlar bir araya gelseler piramitlerden bir tane dikemiyorlar. Hani Evet. bütün mimarlar, mühendisler toplansalar, inşaat malzemelerini bir araya koysalar Mısır, Piramitleri yapamıyoruz. piramitleri yapamıyoruz yani. Bu kadar hassas matematiği nereden biliyorsun? Hani Hı daha da hı. geçmişe gittiğimizde de yani bakıyorsun bunlar hani çok enteresan bilgilere sahipler. Bu bilgiler nereden gelmiş? Aslında bunların hepsinin altına baktığında Hermes'e gidiyor olay. İdris'e Çok yani. güzel. Eee, İdris Hermes peygambere gidiyor. ve enteresan bir şey var Elif. Hermes bu dünyadan değil. Ben olduğunu zannetmiyorum. Elimde Hı tabii hı. ki kanıt yok ama Kur'an'la bağlaştırırsam eğer Hı hı. biz onu göğe çektik. Onu da an İdris, onu da an. O da iyilerdendi. İyilerden Diyor de. ya Hı hı. Hı ve hı. onu Hı hı. tasdikliyor ve Kur'an-ı Kerim İdris peygamber, İbrahim soyundan yani buradan da gittiğimizde ya zaten bir kere bak İbrahim soyu bu dünyaya ait olduğunu düşünmüyorum ben. Hı Yani, hı. Sirius'a akacağını düşünüyorum. Yani dünya dışı bir yaşam var. Yani, Çok doğru. çünkü Üst şöyle bir akıl, şey, üst aslında akıl. Hı hı. mayalanmak, yani Allah sanki tabiri caizse, hani bunu Hı tabii hı. ki tam anlamıyla bilemeyiz, tam olarak idrak etmemiz mümkün değil ama ben şöyle bir şey, hani, kafamda canlandırıyorum elimdeki bilgiler neticesinde. Yani diyorum ki sanki Allah başka galaksiler ve başka gezegenlerde, ki önemli belli bir yani belli bir,
ilme, belli bir Hı hı. terbiyeye, belli bir tekamüle ulaşmış bazı kişileri, işte peygamber diyoruz bunlara. Hı Yani hı. onları tekamül seviyesine erdikten sonra zamanda yolculuk yaptırıyor veya işte burada da Hızır devre, yani şey devreye giriyor. Zülkarneyn Zülkarneyn. ya da evet Evet, yani Hızır, İdris peygamber, bu tanımlar bunun Merkür'ün elinde hızına da işaret ediyor. Hı evet, hı. Zülkarneyn'in elinde çünkü çok ciddi bir bilgi var ve yetki var. Hani diyor ya Zülkarneyn, ben her şeyi yaparım. Hani Hazreti Musa Evet. ile Hızır hadisesi var biliyorsun. Evet. Gidiyorlar gemide çocuğun kafasını, bir sürü şeyler var. Hani bakıyorsun ya bunları Kur'an'da yazıyor. Yani şimdi bakıyorsun Allah'ım diyorsun. Hani biz Sübhaneke'de kaldık diyorum ya. İçerikte öyle şeyler yazıyor ki bu kozmik bir kitap. Yani ve uzayla ilgili çok enteresan ve zamanda yolculuktan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Kozmik Çok bir kitap. doğru. Hepimiz hem Nitelenmeli. gökyüzünün talebesi hem de zamanın birer yolcusuyuz hocam. Ve zamanı Evet, kırmak için güneşe ihtiyacımız var ki bilince aydınlanabilelim. Aslında anlatmak istediğiniz şeyin özeti bu. Ben sizin evet, derinlik psikolojisini, yine ezoterizmi çok aslında derinden bildiğinizi, ama ben farklıyım, siz farklısınız. Siz bunu evet, çok espritüel, çok evet, hızlı, Merküryen bir tarzda anlatıyorsunuz. evet, Şimdi benim birinci evimde Satürn hakim. Ben biraz daha böyle öğretici, aşırı derecede evet, böyle detaycı, daha klasik bir tarzda anlatıyorum. Ama aslında aynı yerde buluşuyoruz. Yine güneşte buluşuyoruz. Yine bir bütünü evet, anlatıyoruz evet, hocam. Dilerseniz şuradan da devam edelim. Güzel bir noktaya değindiniz. Bin yıllardır bıkmadan, usanmadan arkaik insanlar, antikte değil mi? Güneşi, gökyüzünü izliyorlar. Ama gökler, yani ilahi olanla başlayan bu yaşam aynı zamanda bizim ruhumuzu, kalbimizi, bir bütünü de besliyor. Mesela Babil'i ve öncesinden bugüne gökyüzünün kayıt ettiğimizi biliyoruz. Çok öncesinden bu yana kayıt ediyoruz. Aslında herkes gökyüzünün bu anlamda bir öğrencisi yani. İlla bir üniversiteden mezun olmak gerekmiyor. Gökyüzünü izleyerek çok şey öğrenirsiniz. İyi bir menzildir. Ve anlıyoruz ki gökyüzüyle yeryüzü arasında bir korelasyon var, bir eşlenme var. Şimdi evet. bunu yeryüzü eserlerine de götüreceğiz hocam. Çünkü siz oradan nereye geldiniz? Mısır'a geldiniz. Mısır'daki piramitlere geldiniz. Ben de burada kitabımdan bahsettim. Burada arkeik eserlerle, yani bin yıllar önce inşa edilmiş eserlerle hocam bir bakıyoruz ki gökyüzünün bir bağlantısı var. İşte Var. en bilineni değil mi? Değil mi hocam, Evet, Mısır? Yani bin yıllar önce siz Mısır aynen. Orion sabit Yani yıldızına, orada abi, Sirius'a nasıl abi korelasyonladınız? bunu şu an biz yapamıyoruz biliyor musun? Yani Mümkün bizim değil. teknolojiyle şu an mimarlar, mühendisler toplansalar, Hı hı. gitseler Mısır'a bir piramit dikeceksin. Ya fark etmez, piramide gerek yok. Bir bina dik, bana Hı şuraya hı. hizala de. Bak ciddi, Evet. çoğu yapamayacak, tamam mı? Hani bizim mühendisler toplansa oraya bir tane bina kurup onu oraya hizala Hayır. Yapamaz. yapamaz. Yani şimdi bu bilgi Hermes'ten geliyor Hı ve hı. bu hermetizm de buradan doğuyor ve Hı Hermes hı. dünya dışı zaten. Yani baktığımız zaman, çünkü zaten sonunda da buradan gidiyor. Yani Hı mesela hı. İdris, yani göğe çekil, yani mesela Hazreti İsa Hı göğe hı. çekilmişlerden. Hazreti Hı İdris, hı. çünkü Kur'an'da sabit Tabii. olarak ayet var. Yani bunlar göğe çekilmiş. Çünkü biz onu diyor yıldızlara yükselttik diyor. Yıldızları yüksel. Hepsinin bir makamı var hocam. Onların Evet, hepsi bir yani makam. Hı ve hı. mesela enteresan bir şekilde Miraç hadisesi. Hı Aynı hı. olay burada da mevcut. Bak bizim peygamberimiz de Miraç'a çıkıyor. Tabii biz Hı bugüne hı. kadar çeşitli Diyanet konusunda Miraç hadisesini bir sürü envai çeşit senaryolarla dinledik ama Hı bu hı. senaryonun alt metni kesinlikle zamanda yolculuktur. Aynı oradaki Hermes nasıl çıkıp oradan bir yere, yani buraya geldiyse, bence Peygamber Efendimiz de buradan başka bir yere, başka bir boyutta da olmuş olabilir. Çünkü ne diyor? Ben onun alemlere rahmet olarak gönderdim diyor. Ve Şimdi sen olmasaydım hiçbir yıldızı yaratmazdım diyor evet, yani Muhammed hiçbir için. şey yaratmayacağını söyle. Enteresan bir Senin sevgi için bağı var. yarattım diyor. Evet, Çok güzel. bir bağ Çok var güzel. ve Peygamber Efendimiz de buradan kalkıp Hı Miraç'a hı. gidiyor. Miraç'ta da bakıyorsun geri döndüğünde yatak sıcak gene, ama bak burada bir zamanda Ya. yolculuk var. Hı hı. Yani Hı hı. burada da bir zamanda yolculuk var ve kesinlikle başka bir boyuta gidiyor. Yani Psişe değişiyor. Tabii evet, ki. yani ve burada baktığımız zaman hatta öyle yerlerden geçiyorlar, bazı yerde yanındaki Cibril bile ben buradan öteye gidemem diyor. Buradan Hı öteye sen hı. gidersin diyor falan. Böyle enteresan bir hikaye var ortada. Evet, biz de bu hikayelerin içerisinden bize nasıl bir mana alemi çıkacak, bunlarla ilgileniyoruz. Evet, yani Hocam, hı hı, enteresan. buyurun.
Hı hı. Eee Güneşle ilgili ben kitapta hatta hocam bugün yani çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. İyi ki Türkiye'de bu kadar derin bir mitolojiyi araştırabileceğimiz ya da sembol diliyle okuyabileceğimiz öyle zengin bir coğrafyada yaşıyoruz ki yani inanın ömür yetmez araştırmaya. Evet, Hangi noktadan, hangi kültürden, hangi sistemden bakarsanız bakın Türkiye çok özel toprakları vardır ve kutsanmıştır. Hatta birazdan o güneş dönüşü haritasında da o Plüton'un bu Sirian döngüsünü de anlattığımda aslında Türkiye'nin kutsal bir görevi olduğunu da eminim siz de değineceksinizdir. evet. Şimdi Güneş'in arkeoloji eserleriyle intisap ettiğini ya da diğer sabit yıldızlarla bir uyum, bir ahenk olduğunu az önce bahsetmiştim. Buradan da devam edersek hocam, kitapta ben mesela Aslan horoskobu izah ediyorum. Bu da yine Kral Mitridades'in Regulus sabit yıldızını tam partil kavuşumda tacını taktığı anda hocam ne kadar ilginç ki. Kah da Adıyaman'da burada Türkiye'de Evet, o evet. anı milattan önce 109 yılında bir taç giyme töreninde gökyüzünü onurlandırmak için diktiği aslan horoskop var. İndirirseniz bakın orada Evet, göreceksiniz. Ben bir bilgiyi de altta paylaştım. Belki dedim dinleyiciler hani kalem alır, kağıt alır, not alır, ilgisini evet. çeker, araştırır, farklı bilgiler edinirler diye. Mesela yine bu Türkiye'de bir örnek. Daha da farklı, biraz da fazla bilgi vermek istemiyorum hocam. Bütün kitabı neredeyse anlattım gibi ama çok da heyecanlıyım. Yani Yok, yok. insanlar Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kitap öyle basit değil arkadaşlar. Kitapta gerçekten çok enteresan bilgiler var. eksik Yani olmayın. sadece bak şöyle gelişigüzel bir yer açtım. Sadece bir sembolün altında bakın yan sayfa, arka sayfa yani hem resimlendirerek hem sembolü vererek hem de konuyu bir yere bağlayarak ve ya Dogon kabilesini nereden nasıl bağladın? Yani mesela Sirius. enteresan bir akış var kitabın içinde. Yani Dogonlara, Sirius'lara bir sürü yere değinmiş arkadaşlar. Enteresan bir Mu bilgeliğine yani birçok konuya e, Kızılderililerde ya Kızılderililere nasıl Nereye geçtim? kadar gittik hocam? Orada da Yani güneş var. Güneşin dokunmadığı bir kültür yok gerçekten hocam. gerçekten muhteşem. Yani bravo Elif. Sağ Yani olun. gerçekten ben açıkçası tam böyle ortadan sana söylüyorum hani yayınımızın daha ortasındayken söylüyorum. Ben seni ne zaman müsaitsen böyle benim kanalıma gel konuk ol. Eksik Ben olmayın. senin kanalına konuk olayım. Yani bu Seve konuda seve. muhabbetimizi daha da Seve yakınlaştıralım. seve. Tüm kalbimle, tüm Bir şey kalbimle. Ne anlatmak demek? istersin ezoterik astroloji ile ilgili çünkü YouTube'da pek fazla yayınlar da yapılmıyor. Hı Ve hı. senin böyle enteresan bir bakış açın var. Hatta seninle telefonla görüştüğümüzde de finansal astrolojiye de eee, Dokunacağız. İlerleyen dokunacağını bölümlerde. söyledin. Evet, Evet. sen Sabiha'nı enteresan bak. takip edeceğiz. Evet, yani dolayısıyla çok enteresan. Ben Sabian sembolleriyle ilgili araştırma çok yaptım ilk başladığım dönemlerde. Hı hı. Ama bu konuyla ilgili Türkiye'de böyle çok bilgiler bulamadım. Hı hı. Ondan sen gerçekten çok köklü bir araştırma yapmışsın. Gerçekten bravo. Bir de şey var. Ben müfredat dışında bırakıyorum. Yani Sabian sembollerini çünkü çok fazla bizim biliyorsun progresör Evet, falan evet. returnlar yani öğrencilere İş çok hani karışıyor hocam. Çorba işler oluyor. çok çorba Evet. oluyor. O yüzden hani bu birazcık daha hani ekstra Tek bir müfredat. başına Tek başına bilinmeli. işlenecek. Çünkü buraya Evet. girdik mi buradan çıkamayız. Burada Çıkamayız ezoterizm hocam. başlar. Yani Evet, evet. dolayısıyla aynı şey gibi Uranyen astrolojiyi koymadığım gibi. Yani Uranyen astroloji Çok bence doğru. çok büyük bir müfredata yani. Hı Çünkü hı. koyduğun zaman Uranyen astroloji zaten tek başına 30 ders. Hani Çok 30 dersi haklısınız. anlatamayız tamam mı? Hı Şimdi hı, hı hı. şey de ezoterik astroloji de böyle. Yani Sabian sembollerinden giriyor birçok şeyi arketipi inceliyor. Yani burada baktığımız zaman Hı aslında hı. bunlar ezoterik astrolojinin alt dalları. Hı hı. Buradan yani rüya bilimine kadar bile yani rüya bilgeliğine kadar, öngörülerine kadar bile çıkarız. Çok güzel. Evet, zaten Çünkü Sabian sembol içeren her şeye. sembolleri yani eğer Sabian sembolleri okunacaksa hocam illa astrolog olmanıza hiç gerek yok. Size o Evet, sembol eğer tenezzül ediyor ise demek ki evet, siz o sembolle alakalı bir
arayışın içerisine girmişsiniz demektir. Yani bu mistik bir, ruhsal, metafiziksel bir durum. Burada dinleyicilerin Sabian sembollerine dikkat çekmek istediğim konu da oydu. Yani siz Sabian sembolünü okumak istiyorsanız astrolog olmanıza hiç hacet yok. Yeter ki dileyin. Bu istek, arzu, kendini aramakla ilgili bir yolculuk. İnanın bana hocam, ileride bir fikrim var. Hatta ortak bir arkadaşımız da var, çok değerli. İsmimi söyleme diyor ama burada zikredeceğim. Cemil Güneş, sizin zaten arkadaşınız, Evet, ama artık benim de çok sevdiğim bir abim oldu. Diyor ki evet, editörüm, biz evet. hem editörünüz hem sağ olsun bize bütün derslerimizi düzenliyor. Çok katkısı var. Ona da buradan teşekkür ederim. Ben kitabı yazma aşamasındayken Cemil abiyle sürekli kontak halindeydim. Bana diyor ki Elif, bu psişini kendi Sabian sembollerini bile üreterek yapabilirsin. Bakın ben de bunu şöyle diyorum bütün dinleyicilere. Herkes kendi Sabian sembolünü yaratabilir de. Ha, astroloji hiç bilmesin, benim kitabımı alsın da Sabian sembollerini araştırsın. Gün gün. Bugün mesela Temmuz'un X'i. Bugünün Sabian sembolünü bile okusa ona bir mana verecektir. Evet, Amaç evet. bu zaten. Anlatmak istediğim bu. Bir araya girebilir miyim? Ben Lütfen ilk buyurun. başladığımda benim yanımda Cemil vardı. Hı hı. Cemil'e de buradan gerçekten selamlıyorum. Yani o Gerçekten günden öyle. beri hep yanımda, hiç yani beni yalnız bırakmadı. Hep yanımda destek. Gerçekten Cemil çok büyük, çok güçlü bir arkadaş ve Hı bu hı. konuyla ilgili anında bir sürü kaynağa ulaşabiliyor ve Evet. bir sürü bilgiyi sana getirebiliyor ve kafasında bunları derleyip, yorumlayıp bunu, yani senin bakış açını değiştirebiliyor. Yani Cemil Çok gerçekten benim kültürlü, için çok çok bilgili, büyük bir çok geniş. Eee, Evet. değişik bir bakış açısı olan bir arkadaş ve beni hemen toparlıyor. Yani benim ya da dikkatimi başka yere çekiyor. Yani ben o Evet. anda bir şeye takılıyorum mesela. Diyor ki oraya bakma, buraya bak diyor mesela. Bana bu konuda çok büyük faydaları oldu. Bir de şöyle bir şey, o zaman ben Sabian sembollerini araştırıyorduk. Ondan sonra şimdi tam Kova burcundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Benim 13 derece Kova burcuna 13-15 dereceler arasında bir Sabian sembolü var. Masada oturan adam diye bir şey Hı galiba. Yanlış hı. hatırlamıyorsam, tamam mı? Doğru biliyorsunuz, doğru. Hı hı. Hepsini ben de Masada aklımda tutamam. Hı hı. ben masada oturan adamım işte. İşte Mesela sizsiniz. mesela bütün gezegenleri hatta o gün biz incelemiştik. Ya dedim bak hangi gezegen noktasına baksam beni söylüyordu biliyor musun? Hı Yani hı. şu an aklıma masada oturan adam kaldı ama Çok mesela doğru. hani çünkü 360 tane derece var. Bu zodyakta 360 tane şeye tekamül ediyor. Sembolü hepsini aklımızda birden ezbere tutmamız mümkün değil ama Mümkün değil ben hocam. tüm Evet. gezegenlerime bakmıştım. Bir güzel bana Çok cuk güzel. cuk 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 işaret ediyordu böyle. Tabii Eee, tabii. enteresan bir bağlantı içeriyordu yani. Evet. Yani hocam burada benim temel fikrim şu, Sabian sembolleriyle ilgili. Bunlar fraktal yapıda. Yani fraktal dediğimizde ne? Büyük bir parçanın kendisinde mükemmel tekrarları. Mesela yaprağın, değil mi? Yani dibine şöyle insek, yani mikroorganizma olarak baksak aynı değil mi? O küçük yapı taşını içinde görüyoruz. Sabian Evet. sembolleri de böyle. O yüzden sayılarla alakalı, o yüzden tarotun bir kolu, o yüzden parapsikolojik bir tarafı var. Bu manada artık okuyucunun merakını bırakalım hocam kitabı. Biraz Aynen. onlar Bir de evet şey var. Şimdi araştırsınlar. sen burada ezoterik Güneş, ezoterik Venüs, ezoterik Jüpiter falan gidecek misin? Ya bu planın var mı? Bence Ya gitmelisin. bu çok isterim. Süper beni iteliyorsunuz şu an. Hocam şu an Aa, Mars'ımı benim yani aktive ediyorsunuz. sen Çok şu anda istiyorum bu ama güneş çok büyük demeye yük. bırakmamalısın yani. Ezoterik Güneş evet. Sonra devamı gelmeli. Çünkü Evet, çünkü bu konu derin derim. senin bunların hepsine değinmeni Çok merak isterim eden hocam. Yani merak Sabian ediyorum. sembollerini bile Türkçe'ye çeviren Türkiye'de çok az insan var. Ben Evet, de buradan eğer dinlerse, ulaşırsa, değerli astrolog Efe Erten'in çevirilerini kullandım orada. O bana çok yakın geldi. Başka kaynaklar da vardı. O evet, yüzden hani her çeviriyi de anlamayabilirler. Mesela ilk okunduğu anda hiçbir şey belirmiyor kafanızda Sabian evet, evet, sembollerinde. Ama sonrasında nasıl örnek verdiniz az önce? Masada oturan adam. evet, Kova'daki o evet, 13-15 derecede. Bakın evet. sizi nasıl temsil ediyor. Ama bu size çok şanslısınız ki gelmiş. Öyle semboller var ki ya ne demek istiyor falan diyorsunuz ama düşünüp içselleştikçe o kadar Evet, güzel anlamlar çıkmaya başlıyor ki. Ya hocam ben biraz derin çalışıyorum, deruni evet. çalışıyorum astroloji. O yüzden bana çok anlamlı geliyor. Belki bir başka dinleyici ya Elif niye bunlarla uğraşıyorsun da diyebilir. Ona da saygım çok sonsuz ama o size çok Bence büyük yollar açıyor. evet. Valla aynı şey gibi. Şimdi astro tradingle uğraşıyorum. Benim astro tradingle uğraşmamı isteyen de var, istemeyen de var. Evet. Şimdi Elif burada hayat özgürce Değil yaşa. mi? Evet. Sen nasıl istiyorsan o konuda uzmanlaş. Yani burada Evet. seçimler senin. Ve gerçekten güzel bir alan. Kimsenin daha önce
böyle girmediği konulara girmiş. Cesaretlenmediği bir alan. Evet Evet. ve Detaylı kaynak bir yer. çok az. Yani bu konularda kaynaklar çok az. Bulduğun kaynakları burada birleştirebilmek çok büyük bir meziyet, onu söyleyeyim. Yani Tekrardan çok çok teşekkür ederim. Onur ettiniz beni. Eksik bu olmayın hocam. kitap İnanın başka güç bir yerde kattınız. benzeri yok yani. Eksik olmayın. Güç kattınız. Bunu Sağ olun. söyleyeyim. Motivasyonum çok çok yükseldi. Hocam biz bayağı bir beni tanıttık. Artık yeter. Evet. İsterseniz Sirius yıldızıyla önemli bir Sodet günlerinden geçiyoruz. Onunla ilgili de küçük bir Sirius hakkında ben bilgi vereyim. Sonra dilerseniz takipçilerimiz de sıkılmasın. Güzel bir Türkiye haritasının üzerine bu Soltis gününü açarak kısaca sizinle beraber yorumlarız diye düşündüm. Tabii ki. Şimdi Sirius'a baktığımız zaman önce bir kelime anlamını anlamamız gerekiyor. Ya hep Sirius, Sirius diyor. Bütün astrologlar bunları ağzımızdan düşürüyoruz ama ne demek ya Sirius? Şimdi Arapçasında şira ve şuur, bilmek, şuurlanmak anlamına geliyor. Önce bir kelimenin Kur'an-ı Kerim'de de etimolojik var. anlamına. Onun da Tabii. Rabbi Allah'tır diyor ya. Şira, o Necm Rabbi Allah. suresinde Şira, yıldızının Rabbi de odur diyor. Çünkü Evet, orada evet, etimolojik ve tarihsel bir durum var. Biliyorsunuz eskiden evet. onu o kadar çok tapmışlar ki. Yapmışlar ki Allah Evet, orada vurgulamak ayet istiyor. yollamış. O da bizim yarattığımız bir şey diyor. Bizi Evet. bir hizaya çekmiş yani, Evet, değil mi? evet. Şimdi Sirius mitolojide ve folklorik öykülerde hocam karşımıza çok tek başına zengin çıkıyor. Yani güneşten bağımsız da Sirius çok değerli. Bunu Mısır'da görüyoruz Tabii, zaten. tabii. Aynen, aynen. Yengeç burcunun 13 ile 15 derecesi arasında diyoruz. Mesela biz Evet. sizden öğrendiğimiz derslerde, benim araştırdığım kaynaklarda da hep Jüpiter-Mars karakterini gösteriyor. Takipçiler de Jüpiter'i bilmez, Mars'ı bilmez ama yani burada iki farklı bir durum var. Jüpiter büyüten, değil mi? Rahmeti gösteren, bilgiyi anlatan, genişleten bir ivme. Ama Mars da biraz Mars'ta, savaşkan bir evet, yapı. Bu iki savaşkan bir yapı. özelliği kendi içinde barındıran bir sabit yıldız olarak aktarmışlar. Bir diğer adı da köpek yıldızı, tanrıların yıldızı diye geçiyor, göklerin kapısı, aklıma gelenler Asena. Şimdi Sirius'u biz ikiye ayırıyoruz. Sirius A, Sirius B ve Evet. 49,5 yıl boyunca birbirinin etrafında dönüyor. B sönmüş durumda şu an. Kur'an-ı Kerim'de zaten Necm suresinde, dikkatinizi buraya tekrar çekeyim takipçilerimizin, 49. ayetinde yine bir ayet olarak karşımıza çıkıyor. Ne oldu? A ve B birbirinin etrafında dönüyordu 49,5 yıl boyunca. Oradaki ayet de 49. ayetti. Mesela bu da benim çok ilgimi çekmişti hocam. Enteresan bir tesadüftü. Yani Sirius'un güneşin de güneşi olarak addediyoruz. Bu Sirius ve Osiris kozmik gökyüzünde kozmik bir evlenme yaşıyorlar ve arkasından kim doğuyor? Benim kitabımın karakteri Güneş doğuyor. Bu doğum insanın ruhsal aydınlanmasıyla alakalı görülüyor. İşte Mısır'da Nil Nehri taştığı için değerli hocam bereketleniyor topraklar, ekinler büyüyor. Bir bayram havası. Bu yüzden Sirius Mısır kültünde çok değerli. Ona takvim yapmışlar. Ama bizim için de çok değerli. Yani burada aslında coğrafya gözetmeksizin Sirius'un anlamını idrak ettiğimizde bunu bize bir yeni döngü, yüksek bir tezahür zamanı açtığını düşünmemek için elimizde hiçbir sebep yok. Arzu ederseniz biz geçelim hocam haritaya. Herhalde Sirius hakkında da genel bir bilgi vermiş olduk diye düşünüyorum. Evet. Ve yükselenle size bırakacağım. Daha önce yani çok astrologların yaptığı bir şey değil. Arkadaşlar Türkiye'nin natal haritası üzerine Sirius'un yani şu anda arkadaşlar 6 Temmuz 2022 saat 14.03'te Ankara'ya göre baktığımızda Güneş Sirius kavuşumu yaşanıyor. O anın haritasını Türkiye'nin natal haritası üzerine koyduk. Bizim de Türkiye natal haritamızda 12 derece Plüto var. Ve zaten biz her yıl bu dönemlerde bir dönüşümle ilgili, Türkiye'nin bir dönüşümüyle ilgili bir gündem yaşanıyor ama şimdi o anda gezegen pozisyonlarına göre de aslında bu bir ingres gibi. Süper. Caizse ingres harita gibi yorumlanıyor. Yani o anın haritasını alıp haritamızın üzerine koyuyoruz veya natal haritalarımızın üzerine veya Mundana Dünya süresinde ülkelerin haritaları üzerine koyup o yıl nasıl bir döngü yaşanacağı konusunda bilgiler alıyoruz. Bir dahaki Sirian döngüye kadar bize en azından evet, 8-9 ayda ne veriyor, ne vaat ediyor, evet. Türkiye için ne olabilir? Bu da çok yapılan bir teknik değil hocam. Biz belki ilk defa sizinle yapıyoruz. Benim teklifimde biz astrolojiye çok farklı sistemlerden bakabiliriz. Yani o yüzden ben bunda bir beis görmedim. Siz de onaylayınca hocam dedim hadi farklı bir bakış açısı olsun. Belki bundan sonra da bir açılım olur. Farklı camialarda bunların kullanıldığını
görürsek ben ve siz eminim çok mutmain olacaksınızdır. Evet, evet. Hocam Türkiye'nin Sirius güneş döngüsü haritası dikkat ederseniz birinci evde Yengeç burcu yükseliyor yine. Ve halk ve halkın davranış modellerini ifade ediyor Türkiye'de birinci ev, değil mi? Biz çok duygusal bir halkız. Evet. Yani yengeç ne demek? Köklerine bağlı, duygudaş. Bunlar anahtar kelimeleri. Burada Plüto ve Güneş Sirius hizalanması aktif oluyor. Ve halkın değişim, dönüşü ve devletin gücüyle ilgili bir transformasyon, yani değişim yaşayacağını ve bu sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bu değişimin aslında her sene olduğunu, fakat burada önemli olan, orada dikkat ettiniz mi hocam? 9 derece bir Lilith olması lazım. Ben tam ekranı göremiyorum. Birazdan notlarımdan gideceğim. 26 derece bir Lilith var. Evet, 26 derecede bir Lilith var, özür diliyorum. Buradaki Lilith'in biraz ortalık karıştırıcı, biraz böyle halkı daha duyarlı olmasını ifade edecek bir yapısı olduğunu düşünebilir miyiz? Evet. Sanki Lilith'i hocam hep biz arkeikte hep şunu anlattık, işte dişi Bak, şeytan Venüs ama. içeride giriyor. Venüs içeride, Evet. Merkür içeride giriyor. Bak mesela Hı hı, o anda hı döngüye girerken harita gizli planlar, bak gizli düşmanlar var. hı, hı hı. Dedikodular var. Venüs ikizlerde, Merkür bak hep içeride. Yani bunlar Biraz burada Lilith halkın hayır diyebilme güdüsünü bence evet, güdümlüyor, etkiliyor. entrikalar şimdi Evet. baktığımızda çok fazla entrika kalıbını birinci ev, 12. ev semalarında burada görmekteyiz. Evet, Hı hı, aynen öyle. Üstüne şurası çok dikkatimi çekti. Görüyor musun? hı Şuraya bak. hı. Bu Ay tek Mars, kareden Ay Mars kavuşumu değil mi evet. hocam? Buyurun. Burada bak, burada Ay, Mars, Jüpiter tek kare oluşturuyor burada. Yani Hı oluşturmaya gidiyor buraya. hı, Ve bu 4-10 aksında ki en tehlikeli biliyorsun. hı Akslar hı. 4-10 aksı, ASC, DSC. Yani burada bir sıkıştırıyor bizi. Buna Tabii. baktığımız zaman da bu tabii ki inşallah olmaz ama orman yangınları, Allah korusun. karışıklık yani gibi Askeri böyle hareketlenme, askeri hareketlenme gibi olaylar, deprem, erozyon, aynen olayları yine de gösteriyor. topraktaki sınırlarımız, bunlar hep dördüncü evin konusu. Yeraltı kaynakları, onun dışında hocam de şöyle, mesela bu dönemde çok arpayla ve buğdayla ilgili bir takım gündemleri var ülkemizin. Bu Evet. dördüncü ev ülkenin toprakları olduğu için özellikle arpa ile ilgili, besinle ilgili de halkın bir mücadele verebileceğini düşünmekteyiz. Bakın şimdi olacak, yani işte bu çok yakınlarda Sirian döngünün içerisindeyiz. Bugünlerdeki konuşulan konularla ne kadar tevafuk, yani bir tesadüf olmadığını da burada göstermek isteriz. Sonra diyorum ki askeri hareketlenme, Jüpiter Koç'ta hocam gidiyor biliyorsunuz, tam karşıya bakın şimdi. Derecelere bakın lütfen. Ve birinci eve gelen bir tek kare görülecek. Evet, bir tek kare var ve bu Değil mi? bölgeden, aynen bu bölgeden sıkıştırıyor. Birinci evde sıkıştırıyor. Tam Plüton'un üstünde bir de. Tam da Plüton'un üstünde Yani ve halkı bu ifade ediyor. Buyurun. plütonik bir tek kare. Yani bu Plütonik biraz bir tek kare. bir dönüştürücü ama bu dönüşümün de çok zor olacağını gösteriyor. Öyle kolay bir dönüşümden bahsetmiyor. Yani burada yaşadığımız, içinde bulunduğumuz ekonomik krizi de net olarak görebiliyorum şu anda burada bak. Akrep Hı hı. burcunda Jüpiter 24, Satürn 8. evde retro yaparak geri gelip vuruyor. Hı Mesela hı. burada maddi konularla ilgili bir zorluk ve Satürn burada Neptün'ün karşıtlığında Hı eee, hı. bu kareyi yapıyor bak. Buradan kareyi alıyor. Hı hı. Bunu da ne yapıyor? Buradaki karşıtlığa gelerek, yani Neptün'ün karşıtlığında bu kareyi yaşıyor. Yani burada da baktığımızda ekonomik konuda içinde bulunduğumuz sıkıntıları da bize gösteriyor ve bu sıkıntıyı Kesinlikle. çözmeye çalıştığımızı da Hı hı. burada bize gösteriyor. Yine haritanın en tepe noktasında Neptün'ü görmekteyiz yine. Hı hı. Neptün 25 derece. Hı hı. Bizim Jüpiter'imizle kontakta. Kontakta. Bu da çözüm bulmaya bizi itiyor. Yani bu da ani sürpriz çözümler, işte bir yerlerden hani bir şekilde yani taşıma suyuyla değirmen döndürüyoruz ama Tabii, tabii. yani işte para ayarlamaya çalışıyoruz. Hani ne yapıyoruz? Türkiye'nin içindeki sıkıntıyı çözmek adına Hı bir hı. yerlerden kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Hı Neptün de hı. bize oradan çok güzel fırsatlar sunuyor. Ama gel gelelim burada Bulanık, belirsiz, aynen kesinleşmeye belirsizlik var. ihtiyacı Tam var. böyle Neptün hep böyle bir gizli çalışır ya, tam Hı net değil. hı. Yani hep Arkadan bir dönen arka plan, oyunlar. evet, hep arka planda ne oldu tam belli değil. Yani öyle mi böyle mi ne olacağı tam belli değil. Ha, şu anlamda uzun vadede konuşursak Neptün Koç'a girdiğinde belki bize çok güzel faydalı durumlar olabilir Aslan Neptünümüz olduğu için. Hı hı. Ama bize
2020 hani burada progres haritasına da baktığımızda Türkiye'nin Hı hı. 2026'ya kadar sıkıntılı bir döngüden de bize bahsediyor. Tabii. Yani progres haritada çünkü ay yeni ay yapıyor şu anda Hı hı. Türkiye'nin haritasında ve Uranüs'e doğru giden bir yeni ay var. Bu bizim 2026'ya kadar çok köklü bir dönüşüm içereceğini yine sol olarak baktığımızda da iktidar değişikliklerini görüyoruz. Hı hı. Ama çok bir şey olacak Elif. Hı Ama hı. Türkiye bir anda çok önemli bir konuma gelecek. Ama ne olacak? Yani bu teknoloji diye görüyorum ben orada ama inan Hı bunu hı. derken ben hani takipçilerimiz de Hı eee, hı. yani gaybı bilemem ama teknoloji deyince şimdi millet de gülecek diyecek ne teknolojisi hocam saati dışarıdan alıyoruz diyecek şimdi. Yani bir şey olacak arkadaşlar bir şey olacak bak bir şey olacak ve Türkiye bir anda teknoloji üreten bir hale gelecek ama nasıl olacak bunu bilmiyorum. Hı Ama hı. çünkü orada bizim haritanın en tepe noktasında Uranüs var ve sol olarak da Akrep ya Stadyumu sorarak da tepeye doğru çıkıyor. Yani bizi teknoloji konusunda çok büyük gelişime doğru iten Hı bir hı. etkinin de içindeyiz. Haritayı Hı genel hı. olarak incelersek solar arkıyla, progresiyle, Tabii. Sirtüakün döngüsüyle bunların hepsini birleştirdiğimizde bir zorluk yaşayacağız. Yine akreplerin olduğu gibi akrepler küllerimizden doğacak. Bir zorluk yaşayacağız. Dibi göreceğiz ama çok önemli bir konuma da yükseleceğiz. Hı Bu hı. döngüyü yaşarken Ay-Mars kavuşumu Jüpiter karşıtı olması beni çok açıkçası Değil mi? endişelendiriyor. Yani benim de burası dikkatimi çektiği için hani belki haritayı uzun uzun Evet, yormayız hocam ama bu çok dikkatimi çekti. Yani bu döngülerde her zaman gezegenler aynı pozisyonlara gelmiyor. gelmiyor. Aynen. Otomatik olarak bize bu pozisyon bir şey anlatıyor. Yani o Ay Mars karesi ve birinci eve sıkışan halk. Mesela halk dediğimiz zaman, birinci ev dediğimiz zaman halkın vergi mükellefiyeti olmakla ilgili dünya mundane astrolojide bir tanımı Evet, vardır. Bakın vergi mükellefi olmak ve vergilerle ilgili düzenlemeler yine devletten gelen bir etkiyle yapılabileceği de düşünülür. Yani zaten hep böyle Eylül, Ekim gibi enteresan devletten açıklamalar geliyor. Yani takip edersek hocam ve evet, bu evet, evet. döngülerden sonra, Temmuz'dan sonra özellikle sonbahara doğru Türkiye'de böyle büyük değişimler oluyor. Peki hocam şimdi bu haritaya baktığınızda bu birinci evdeki Sirian döngüsü ya da Sodep döngüsü sizce altın piyasaları için güneşimize de bakalım oradan kendi Evet. nataldeki. Nasıl yorarsınız bu? Ben size biraz soru sorayım. Ha, evet. Şimdi bir kere şey var tabii şimdi eee, piyasada bu konuyu özellikle ben mesela kripto paralarla ilgili konuşuyorum. Altınla ilgili konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü yasaklanmış galiba. Tam Öyle mi? tabii böyle şeyler var. Astronotlar Burayı ben bipliyorum şu an. Tamam. Özür sıkı, diliyorum. sıkı markajdalar. Hani altınla ilgili net konuşmuyorum. Hani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. İçinde Amin. bulunduğumuz sıkıntılı dönemi atlatmak adına arkadaşlar. Ama şöyle konuşayım. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir Hı arkadaşlar. hı. Ama ben yaptığımı söyleyeyim. Ben altın alıyorum. Hı Size hı. alın veya almayın demiyorum. Ben altını güvenli liman olarak görüyorum. Dolayısıyla altının yükselişinin devam edeceği yıl sonunda yani mesela kriptoya uzun vadeli bel bağlayacağıma Hı altına uzun hı. vadeli bel bağlarım diyorum. Bu benim görüşüm. Hı Yani bu hı. ben kişisel fikrimi beyan etmekte özgürüm. Ancak ben burada şöyle bir yayın yapmamalıyım. Yani kriptolarla ilgili yayın yapabiliriz ama çünkü hani devlet daha çok Türkiye enflasyon şeyini etkileyen tarafta bir sıkı denetim var arkadaşlar. Yani kripto ile ilgili yani konuşabiliriz. Bu konuyla ilgili bir bahis yok ama Hı yani hı. şöyle oldu. Ethereum çıktı, Ethereum indi, şuradan girdik, buradan çıktık falan ama yani altınla ilgili biraz dikkatli olmalıyız. Yani ben açıkçası insanlara fayda vermek isterken de devletime Tabii zarar tabii. vermek istemem. Bu noktada çünkü hepimiz içindeyiz bu konunun ama dediğim gibi ben de kişisel olarak arkadaşlar sonuçta ailem var, çoluğum çocuğum var. Birikimimi değerlendirmek adına da ben daha çok umut olarak yani teknik olarak ben altına güveniyorum. Gümüşe Ben güveniyorum. evet, evet. Borsada yatırım Ben böyle bir yapacaksam ben bilgiden oraya haberim yapıyorum. yoktu hocam. Çok özür diliyorum. Öyle olsa Evet, yani ben mesela yayınlarımda da bahsediyorum çalmış ama olabilir. son Evet. birkaç gündür bir şeyler duydum. Çok sıkı Evet, denetim evet. Aman aman hocam varmış. hiç gerek yok. O Tabii tabii. yüzden ben Biz astrolojiyle ilgileniyoruz zarar tabii da ki. vermek istemem hani bu yayında sonra başımızı ağrıtmasın. Hı hı. Ama kriptolarla ilgili her türlü konuşuruz. Ethereum indi, Ee, bu çıktı, evet. gidiyor falan filan. Ama altınla ilgili arkadaşlar uzun vadeli olmak lazım. Ben uzun vadeli yatırımcıyım. Ben
2017'den beri altın biriktiriyorum. Ondan sonra yaptığım en büyük yatırım hatalarından bir tanesi ev almaktı. Ev alacağıma 2011 yılında 105 bin liraya ev almıştım. Bu evimi 105 bin liraya almıştım. Bak düşün, 2011'den şu zamana 550 bin liraya zor sattım. Arkadaşlar, arsa alsaydım şu anda bir tane arsa iki tane ev alıyordum. Yani şöyle söyleyeyim, keşke o paraya ben arsa alsaydım 5 tane de. Şu anda bir evi sattım da bir arsa alamıyorum. Yani o dönemde benim o zaman 2011-12 dönemlerinde bizim burada 30 bin liraya 20 bin liraya arsalar vardı. Şimdi o arsalar oldu 1 milyon. Yani enteresan. Ama bir beton yatırımı, işte ev mesela, işte ne yaptık? Toplumsal örgütlenme. Toplum bize dedi ki başını sokacak bir evin olsun. Ne yaptık? Borca harca girdik, ev aldık. Yani ama keşke diyorum, yani yatırımcı gibi düşünseydim de ulan gidip kirada otursaydım da yani gidip de arsa alsaydım o parayla. Ama işte bu en büyük hatalarımdan biridir. Şu anda mesela ben betona uzun vadeli yatırmak yerine toprağa yatırmayı tercih ederim. Özellikle tarıma elverişli yerleri değerlendirmeyi, çiftçilik yapmayı, öğrenmeyi, domates ekip biçmeyi öğrenmek isterim. Hatta şu anda ben dağın başında geçen sene aldığım arsaya ev yaptırıyorum ve bahçeli nizam, yani vallahi kendi botanik parkımda domates falan ekeceğim, biçeceğim yani. Ondan sonra hani salatalık falan yetiştireceğim yani. Arkadaşlar, bildiğiniz kendi çapımda. Ben bundan ticaret elde edecek büyük bir tarlam yok. Ama kendi çapımda en azından çocuğumla birlikte, ne bileyim, çocuklarımla birlikte yani işte domates ekerim. Çiçek böcek, yani böcekle uğraşmak istiyorum. Çiçekle böcekle uğraşmak istiyorum. Yaş 2 saatten sonra birazcık bu tarz konulara eğilmek istiyorum. Bu beni çok cezbediyor. Ve gelecekte gerçekten hani bu tarz gıda ile ilgili sıkıntılar yaşayacağız. Bu konuda da bilgi vermiş olayım. O yüzden bahçeli nizamda yaşamak gerçekten çok büyük bir ayrıcalık olacak gelecekte. Hocam, dilerseniz biraz da mundane astrolojide 3-9 aksı, biliyorsunuz, dış ticareti, ticari hareketlenmeyi de izah eder. Evet. İhracat olabilir. Arzu ederseniz burayı yorarak da devam edelim. Sonra da zannediyorum Yani harita hakkında ticari genel olarak bir bilgi vermiş oluruz. aynen, yani şu anda baktığımızda işte burada mesela Satürn'ün işte 9. evden Neptün'e karşıt gelerek böyle Jüpiter'e kare yapması, sanki para bulmaya çalışmışız da yani bulamamışız, kafamız karışmış, bir şeyler de yapmışız ama yani yeterli de olmamış gibi geliyor buradaki sembole göre. Çünkü Satürn Jüpiter'e kareyi de veriyor. Neptün'ün karşıtlığında bir Satürn retrosu görüyor 9. evden. Evet, bu Satürn bizim Satürn'ümüze de köklü 24, hani çok güzel anlaşmalar ve iletişim de kurmuşuz ama yeterli derecede olduğunu sanmıyorum. Tabii ki bu sadece bir öngörü. Tabii ki. Yani burada finansal konularla ilgili de belki çok zor günler geçireceğiz Türkiye'de. Dünya çapında belki bütün insanlar zor günler geçirecek. Ama arkadaşlar, şunu söyleyeyim, Türkiye gerçekten çok önemli, güçlü bir konuma yükselecek. Dediğim gibi tekrar, bu bir öngörü. Nasıl olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Galiba bilmiyorum ama bu teknolojiyle olacak gibi duruyor. Bu teknolojiye biz şu anda erişememiş olabiliriz ama bir şey olacak ve bir anda bir teknolojiyle ilgili çok önemli bir konuma geleceğiz gibi duruyor. İnşallah bu noktada yani dünya üzerinde bir kapışma olup da, yani ben hani diyorum, senaryolar bir sürü burada, mesela bir savaş gibi bir gündem de oluşabilir. Hani dünyada Çin, Rusya, Türkiye kalabilir bir anda da yani. Tabii dolayısıyla da Çin bize bütün her şeyini yaptırır. Yani zoraki olarak ya da nasıl diyeyim, zaten coğrafi olarak da birbirimize çok yakınız. Yani bir anda Çin'in fasoncusu da olabiliriz yani. Ondan sonra ya da Rusya, çünkü gelecekte arkadaşlar Amerika çok zor durumda ve Avrupa Birliği çok zor durumda. Hani natal haritalarını incelersek özellikle bunlarda çok büyük bir yıkım olacağı belli. Türkiye bu konuda daha şanslı ve avantajlı konumda. Ben o yüzden geçtiğim yayınlarda size sürekli söylüyorum arkadaşlar, diyorum yani Türkiye gelecekte, Amerika yok, Avrupa Birliği yok yani. Türkiye, Çin ve Rusya ve Hindistan var enteresan bir şekilde. Yani bir anda arkadaşlar Batı'nın
gözü bizim üzerimizde olacak. Evet, Batı'nın çöküşü ve Doğu'nun birden yükselişi Yükselişi. şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Yani ve burada coğrafi olarak Türkiye çok önemli bir konumda. Çünkü gelecekte çok önemli bir ülke var. Bu kesinlikle Çin. Birinci sırada. Ve bunun akabinde, çünkü çok ciddi bir altın ve dolar rezervi var şu an dünya çapında. Ki Amerika'da bile bu kadar yok ki. Amerika'nın dolarlarının çoğu zaten Çin'in elinde. Bu gece bozsa dolarlarını, altın alsa Amerika batar tek bir gecede. Dolayısıyla, çünkü altın rezervi yok Amerika'nın o kadar. Bastığı doları endeksleyemiyor. Yani zaten içinde bulundukları ekonomik krizin sebebi de Çin. Çünkü sürekli elindeki dolar rezervini piyasaya sürüyor. Ve burada Amerika'yı tehdit eden en büyük ekonomik güçlerden bir tanesi Çin yine. Dolayısıyla Amerika'daki tüm şirketlerin Çin'e kaçtığını da 2010 yılından beri büyük taşınmalar olduğunu da hatırlatırım. Yani Amerika'nın şu an içi boşaltıldı. Yani koskoca Amerika'nın içinde büyük şirketler, üreticiler hep Çin'e kaçtılar ve Çin çünkü daha uygun üretim için ve alan için ve sana sağladığı olanaklar için. Dolayısıyla da Amerika'nın şu anda çok da büyük bir gücü kalmadı. Sadece adı var. Dolar. Ama bu dolar yakında molar olabilir ve bunun karşısında da Çin göreceğiz. Yani Çin'in oyununu göreceğiz. Yani Çin'in Amerika'ya çok ciddi müdahaleler olabilir. Ukrayna ile Rusya arasında gerginliğin arkasında da Çin var ve Amerika var. Aslında siz Rusya ile Ukrayna'nın gerildiğini görüyorsunuz ama arka planda dönen gerilim arkadaşlar astrolojik olarak da Amerika ile arkadaşlar Çin'in gerilimidir. Yani Çin Rusya'yı Ukrayna'ya doğru zorluyor ve Amerika da bu savaşın uzun sürmesini istiyor ki zaman kazanabilsin. Dolayısıyla yani bir savaş çıksın, uzasın, çabuk bitmesin, kaos olsun ki adamların, değil mi, sana ne diyecekler? Kedi yandı bitti kül oldu diyecekler ya. Para yok yani, tamam mı? Dolayısıyla sana bir bahane uydurmaları gerekiyor. Çünkü diyecek halleri yok ya biz paraları çaldık kaçtık gittik diye. Dolayısıyla kurduğumuz sistemde hepiniz diyecek halleri yok. Bir açıklama lazım. Bu Tabii. açıklamada çok büyük bir savaşla çok güzel bir şekilde açıklanabilir böylelikle. Amerika ne olacak? Yeni bir devlet, yeni bir parçalanacak. Avrupa Birliği ne olacak? Parçalanacak. Yeni bir birlik, yeni bir Birleşmiş Milletler Konseyi veya buna benzer bir çatı altında yeniden bir birliktelikle ilgili planları masaya yatırmalara söz konusu gelecekte. Ama bu birliktelik, bu Avrupa Birliği falan filan bunların artık modası geçti. Hı hı. Dolayısıyla gelecekte nasıl bir birlik, en güçlü birlik kim? Arkadaşlar gelecekte Çin'le iyi geçinen, Rusya'yla iyi geçinen çok güçlü konuma gelebilir. Dolayısıyla biz de coğrafi olarak Çin'e çok yakınız. Umarım aramızdaki ilişkiyi daha da sıcaklaştırırız ki ya da Rusya'ya çok yakınız ve aramızdaki ilişkiyi umarım daha da yakınlaştırabiliriz ki ticari olarak ve enflasyon olarak ve maddi olarak da inşallah buradan da çıkar sağlarız. Çünkü biz dünyayı kurtaramayız ama eğer güçlü bir konuma gelirsek en azından yönetebiliriz. Bu noktada zaten herkesin amacı da dünyaya bir şekilde ismini yazmak, yani yönetmek. Türkiye'de şu anda elinde çok büyük bir avantaj bulunduruyor ama neyle bağlantılı? Tek başına değil. Dediğim gibi arkadaşlar Çin ve Rusya'dan alabileceği güçle bunu yapabilir. Dolayısıyla o yüzden merakla izliyorum. Astrolojik olarak Türkiye'de bir gelişim bekliyorum. Ama önce bir dibi bulmamız lazım. Dibi bulduktan sonra bir aksiyon gelebilmeli. Çünkü her zaman öyledir. Ethereum bile öyle. Bak dibe vuruyor yukarı çıkıyor değil mi? Hayat da böyle arkadaşlar. Bir şey dibe vurduğunda yukarı doğru çok hızlı bir çıkış. Bu bir fizik yani kuralı.
Evet Elif, seni dinliyorum. Bu arada beni Eee, konuşturdun ama Ya iyi oldu evet, hocam çünkü evet, uzmanlık alanınızla alakalı konuşuyorsunuz. Ben hani en evet, azından bu harita eklemi olarak şunu belki söyleyebilirim. Merkür terazi ve Satürn kavuşumu bizim ülkemizde diplomasi ve dış ilişkiler yoluyla size ek olarak uzun evet, evet, vadede çok evet, stratejik kararlar alabilecek kapasitede ileriyi görebilen bir yapımız olduğunu ve evet, soğuk savaşı koruyabildiğimizi ifade ediyor. Buna çok güveniyorum. Ülkemiz adına da Rabbim her zaman hayırlısını niyaz etsin. Gönlümüz bundan yana. Biz buradan sembol okuyoruz. Ee, evet, Yani milliyetçi duygularımız, o yengeç tarafımızla ancak evet, güzel dualar ederek ve evet. milliyetçi tarafımızı koruyarak, duruşumuzu belli ederek belki katkıda bulunuruz diye ümit ediyorum hocam. Evet Elif, gerçekten ben muhabbetini izleyicilerimizle çok sevdiğimi düşünüyorum. Elif, İnşallah. sürekli böyle konular belirlemeni, bizi çalışmalarından haberdar etmeni istiyorum. Ben senin Hay kitabının hay. linklerini bu videonun altına da bırakacağım. Çok Senin teşekkür ederim. sosyal medya sayfan, Instagram, Twitter yazdığın bir yerler var mı? Yani ezoteri ve astroloji derlerse bir tek ben çıkıyorum hocam. Elif Tanış diye çıkmıyorum. Kitapta Anladım. da bunu belirtmemişiz. Oo. Eğer takip ederlerse tabii ki çok çok Ezoteri astroloji sevinirim. deyince sen çıkıyorsun. Evet Çok evet. güzel. Burada bir de şey var Elif, linkleri bırakacağım. Bana Tamam. sosyal medya şeylerini de ilet mutlaka. Bu videonun Tamam. altında bulacaksınız arkadaşlar Elif'in kitabına nasıl ulaşacağınızı. Hepsi burada en on birer yerde var herhalde değil mi kitap? Çiçek Sepeti'nde evet Trendyol'dayız, gittigidiyor.com'dayız. Yani ulaşılabiliyor hocam kitaba. Tamam. Çok Eee, teşekkür ediyorum size. ben teşekkür ediyorum Elif. Tekrar görüşeceğiz. Bu İnşallah seve seni seve. izleyicilerimizle tanıştırdığımız bir yayın oldu. Devamı gelecek. Ezoterik astrolojinin derinliklerini senden bekliyoruz Elif. Seve seve. Hay hay Aynı hocam. zamanda Benim için de seninle çok keyifliydi. ekstra projeler de, öneriler de bekliyorum. Seninle iletişimde Tamam. kalacağız. Seninle Çalışmalara acayip devam. projelerimiz var Elif. Çok teşekkürler Çok katıldığın için. teşekkür ederim. Herkese de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın hocam. Görüşmek üzere.